Herkese merhaba. Binance alım satım botu kaldıraçlı işlemlerde nasıl kullanılır? Nasıl bir strateji oluşturabiliriz? Ondan bahsedeceğiz. Ne gibi avantajları var? Kar ettiriyor mu? Bu gibi detaylardan konuşacağız. Hadi gelin hızlı bir şekilde videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. Bu videoya hemen başlamak istiyorum. Çünkü biraz detaylı bir konu. Bu videonun sonunda iyice anlamış olacaksınız. Merak ettiğiniz ne varsa kafanızda cevaplanmış olacak. Sol üst taraftan Derivate USD Me Futures kısmına gidiyorum. Binance hesabınız yoksa videonun açıklamalar kısmında bulunan linkten ömür boyu %20 komisyon indirimli bir şekilde kayıt yaptırabilirsiniz. Grid Trading arkadaşlar biraz daha kaldıraçlı veya işte spot alım satım tarafında tecrübe etmiş insanların daha kolay anlayabileceği bir konu. Ama siz hiç Futures bölümüne yanaşmadıysanız bile siz de Futures bölümünüzü aktif ederken şurada bir videomuz da var da yaklaşık 1 dakika sürüyor. Binance Futures aktif etme diye. Bu videoyu izleyip bu videodan Futures kısmınızı aktif ederseniz %10 komisyon indirimi almış oluyorsunuz. Gelin tekrardan videoya devam edelim. Şurada gördüğünüz üzere sol üstte strateji trading bölümü var. Buradan Futures Grid kısmına tıklıyorum. Bizim alım satım botu sayfamız burada açılmış oluyor. Burası açılmışken gelin biraz bu sayfayı sizinle beraber tanıyalım. Sol tarafımızda coin ve paritelerimiz bulunuyor. Buradaki search kısmına istediğiniz coin'i aratıp o paritede işlem botu kurabilirsiniz. Yani grid ticareti yapabilirsiniz. Cancel diyeyim şimdilik. Sağ tarafımızda auto bölümü ve manuel bölümü olarak bir kısım karşılıyor arkadaşlar bizi. Auto bölümü Binance'in bize otomatik olarak fiyat aralıkları belirlediği bir otomatik grid alım satım botu stratejisi sunan bir kısım. Burada ne demiş? Burada gün aralıkları var. 7 gün, 30 gün ve 180 gün olarak. Bunları değiştirdikçe fiyat aralıkları bölmelendirme, yani grid number'ları bölmelendirme kısmında birazdan anlatacağız. Neymiş, nasıl kullanılır, nereye yazılır hepsinden bahsedeceğiz. Hiç merak etmeyin. Örneğin 7 günlük dediğiniz zaman 22.679 ila 24.977 dolar aralığında 19 parça bir grid işlemi açarsanız %0.46 ila %0.50 arasında tahmini bir kazanç elde edebilirmişsiniz. Burada natural kısmı var. Burada short ve long işleme dengeli olarak giriyor. Burada long bölümü var. Long ağırlıklı çalışıyor. Burada short, bu da short ağırlık çalışıyor. Ama otomatik kısmını değil, gelin sizinle manuel kısmını anlatalım. Biz bir strateji oluşturalım. Bir fiyat aralığı belirleyelim. Mesela diyelim ki fiyat aralığımızın lower, yani en düşük kısmı, şu anki Bitcoin'imizin fiyatı ne? 23.700. Lower kısmımız 23.500 olsun. Upper, yani fiyat aralığında işlem Great Bot'u kuracağımız en üst fiyatımız da 24.000 dolar olsun arkadaşlar. Arada fiyat farkımız 500 dolar. Great kısmında da ne yazıyor arkadaşlar? 2 ila buraya 149 arasında bir rakam girebilirsiniz. Grid dediği bölmelendirme. Örneğin şuradaki şu kısmı da anlatayım hemen oraya geçmeden. Aritmetik dediğiniz zaman mesela 100 dolara 10 parça koyarsanız 10 dolarlık bir aritmetik ilerleyerek işlem emri koymaya başlayacak. Geometrik olarak 10 parçaya bölerseniz, yani 10 yazarsanız buraya da yüzdesel olarak fiyat aralığına işlem limit emirleri koymaya başlayacak. Biz aritmetik üzerinden gidelim. Diyelim ki ne demiştik? Arada 500 dolarlık bir fiyat farkımız vardı. Buraya arkadaşlar 5 yazarsak, yani 500 bölü 5 100. 100 dolar fiyat farkı ile işlem emri atmaya başlayacak. 23.500, 23.600, 23.700, 800, 900, 24.000 olarak. Burada diyor ki initial margin, ilk margin kısmınız. Buraya minimum 7,5 dolara eş veya 7,5 dolardan fazla yazmanız gerekiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar belli paritelerin belli işlem sınırlandırmaları vardır. Minimum açabileceğiniz işlem büyüklükleri vardır. Biz buraya 7,5 yazarsak ne diyor? Quantity order, yani işlem emri başına adet. Minimumdan gösteriyoruz. Minimum 0.01 BTC'lik açılabilirmiş. Total investment'ımız kaç? 150 dolar. Yani bu nasıl hesaplanıyor peki? 7,5 dolar çarpı 20. Kaldıracımızı da buradan ayarlayabiliyoruz. Kaldıracımızı eğer değiştirirsek, ona çekersek. Ona çektim. 7,5 dolarlık ilk marjini buraya giremem. Buraya artık kaldıracımı %50 düşürdüğüm için buraya 2 katı bir initial market girmem lazım. Yani 15 dolar. Yine bakın arkadaşlar, pozisyon büyüklüğüm aynı. 150 dolar. Hiç değişmedi değil mi? Kaldıracımı değiştirdim ama pozisyon büyüklüğüm değişmedi.
kaldıraç o kadar önemli bir şey değilmiş demek. Önemli olan pozisyon büyüklüğüymüş. Buraya 15 girdim. Buradaki bakiyemizi peki nereden atabiliyoruz arkadaşlar? Burada gördüğünüz üzere 464 dolar görünüyor bende. Buradaki bakiyemizi de yani orada önceden açtığım gridler vardı. O işlemler gitti şu an. Kafanızı karıştırmasın. USDMe Futures bildiğimiz arayüzüne attığımız bakiyeden arkadaşlar. Zaten burada transfer butonu var. Buradan atmayı biliyorsunuzdur hepiniz. Eğer Futures kısmında hiç bilginiz yoksa da eğitim videolarımız kanalda devam ediyor. Ve var da halihazırda. En başından en sonuna kadar. Şimdi devam edelim anlatmaya. İşlem açalım sizinle beraber. Bir otomatik alım satım botu açalım. Ama burada bir kısım daha var gördüğünüz üzere. Advanced kısmı. Opsiyonel diyor. Buraya bir tıklayalım bakalım ne karşılıyor bizde? Margin mod. Cross margin ve izole margin. Bunları birçoğunuz biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız onların da videoları var. Burada cross veya izole olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Grid trigger bölümü var. Burada trigger price diyor. Bizim fiyat aralığımız kaçtı? 23.500 dolar ile 24.000 aralığında. Eğer ben buraya dersem ki 23.550 dolara geldiğinde Bitcoin artık bu botu tetikle ve çalıştır dersem o fiyattan tetikleyecek. Eğer burayı boş bırakırsam en yakın fiyattan tetiklenmiş olacak arkadaşlar. Mesela şu an kaçmış? 23.699. Büyük ihtimalle 600'den tetiklenmiş olacak arkadaşlar. Şimdi stop trigger kısmı var. Stop trigger'da bottom price ve top price olarak yazıyor. Bu ne demekmiş arkadaşlar? İki farklı stop türü var. Bunlar ne demek oluyormuş? Buna bakalım. 23.500 ile 24.000 aralığında eğer bir işlem giriyorsak ve natural giriyorsak long ve short dengeli olarak işlem açıyorsa, kimi zaman short açıyorsa, kimi zaman long açıyorsa. Eğer bu fiyat aralığının dışına çıktığı zaman ben ya short işlemde ya da long işlemde zarar etmeye başlayacağım. Bu zararı etmek istemiyorsam bir yerde stoplamak istiyorsam da bir stop fiyatı belirlemem gerekiyor. Mesela 23.500'e geldiğinde fiyat ben long işlemde olacağım için ben buna diyeceğim ki bottom price kısmına 23.000 olsun düz. 23.000'e geldiğinde stopla. Çünkü 23.500'den o sırada long'um var. Ben daha fazla taşımak istemiyorsam 23.000'den stopla ve botu durdur. Peki top price kısmı nasıl? Top price'da 24.000 dolara geldiğinde Bitcoin ben short işlemde olacağım. Natural kısmındayız. Natural kısmını anlatıyoruz. Arada bir hatırlatma yapıyorum çünkü karışık bir konu arkadaşlar. Anlamanız için tekrar hatırlatmalarda bulunuyorum. 24.500'e geldiğinde de benim pozisyonumu yani grid botumu kapat diyorum. O sırada bir short işlem taşıyor olacağım. 24.000'in üzerine atarsa fiyat ben short işlemden artık zarar etmeye başlayacağım. Bir yerde stop olmak istiyorsam stoplayacağım. Şimdi gelin bu pozisyonu oluşturalım, açalım arkadaşlar. Create Natural diyorum ve pozisyonumu oluşturuyorum. Oluşturmadan önce bana zaten confirmation az önce bahsettiğim şeylerin tek tek hepsini yazıyor. Bu pozisyon işlem başına 0.01 BTC atacakmış. Bu pozisyon ortalama olarak tahmini %0.39 ila %0.40 arasında bir kazanç bırakabilirmiş. Bunlardan bahsediyor. Confirm diyorum ve artık işleme giriyorum. Onayladık. Şimdi asıl mesele burada başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 500, 600, 700 de yok çünkü şu an o rakam aralığında takıldığı için orada bir işlemim yok şu anda. 800, 900 ve 24.000 olarak 100 dolar aralıklarla bir emir attı. Gelin bunu biraz daha açıklayalım şimdi. Diyelim ki eğer ki şimdi Bitcoin olduğu fiyattan 23.800 dolara çıkarsa işlem başına kaç adet açıyordu arkadaşlar? 0.01 BTC. Ben bunları çok fazla rakam olmasın diye bir işlem büyüklüğü, 2 işlem büyüklüğü, 3 işlem büyüklüğü diye böyle örneklerle anlatacağım. Şimdi 23.800'e geldik. Bir işlem büyüklüğü short'a girdik. Çünkü burada short bekliyor bizi. Kırmızı gördüğünüz gibi. Bir işlem büyüklüğü short'a girdik. 23.800'den bir işlem büyüklüğü short'a girince 23.700'e bir işlem büyüklüğünde long yani buy pozisyon emri attı arkadaşlar. 23.800'de short'a girdik. 23.700'e emir atıldı. Devam ediyorum. 23.900'e geldik ardından. 23.900'de 2 işlem büyüklüğü short'a girdik. 23.900'de 2 işlem büyüklüğü short'a girdiğimizde 23.800'de de zaten short'a girmiştik ya. 900'de short işlemim gerçekleşince 23.800'e bir emir daha attı. Bu sefer buy emri attı ama. Yeşil bir emir attı. Benim şu an 23.900'de 2 emir büyüklüğünde short işlemim var. Ardından 23.900'den 23.800'e düşüyor. Ne olmuştu? Buraya bir tane buy emri atmışlar. 23.800'e geldiğimizde bizim 2 işlem short büyüklüğümüz 1'e düşer. 23.900'den açtığı short pozisyonu 23.800'den kapatarak kar etmiş oldu. Benim hala elimde short pozisyon devam ediyor.
23.800'den açtığım ilk açtığım short pozisyonu devam ediyor. Buradan aşağı inmeye devam etti. Ne demiştik? Şu kısma bir long, yani bir buy emri atmıştı. Benim elimde de hala bir tane short pozisyon var. Geldik 23.700'e, bir büyüklüğünde long, yani buy emri olduğu için artık benim 23.700'de pozisyonlarım kapanmış oldu. 800'den de açtığım short emrim 700'de kapanarak 800 ila 700 dolar arasındaki fiyat farkını kar etmiş oldum. Aşağı düşmeye devam ederse ne olacak? 23.600'e düştü. Burada ne bekliyor? Bizim pozisyonumuz yoktu. Şu kısımda hepsi kapanmıştı. Burada ne bekliyor? Long emri bekliyor. Bunu şöyle hafiften sağa kaydıralım arkadaşlar. Ne demiştik? Burada bir long emri bekliyor. 23.600'den long'a girmiş oldum. Benim artık bir pozisyon, bir limit emir büyüklüğünde long pozisyonum var. Aşağı düştü. 23.500'e geldi. Benim artık 2 limit emiri büyüklüğünde long pozisyonum var. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Peki bu sırada ne olmuş olabilir arkadaşlar? 23.600'den az önce long'a girdik. Sonra 23.500'den girdik ya. 23.500'den girdiğimiz gibi 23.600'e de bir short, sell emri atmış olduk. Bizim şu anda 2 büyüklüğünde long emrimiz var. Geldi buraya, birini kapat. Ne kaldı? Bir tane kaldı. Bir işlem büyüklüğünde long emrimiz kaldı. Burada da 23.700'e de bir tane sell koymuştu. Az önce burada long koymuştu bu arada. Artık sell koydu buraya. Çünkü denge değişiyor. Dengeli bir şekilde trade atıyor arkadaşlar bu fiyat aralığında. Sonra 23.700'e geldik. Bizim burada bir tane elimizde kalan long pozisyonda kapanmış oldu. İnşallah anlıyorsunuzlar arkadaşlar. Çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu böyle yatay seyrettikçe long pozisyonundan short pozisyona geçerek kar elde etmiş olacaksınız. Bu great trading yatay piyasalarda güzel kar ettiren. Sürekli yükselseydi ne olacaktı peki arkadaşlar? Şöyle düşünün. Sürekli yükseldiğini varsayalım. Sürekli yükseldi. Buradan geldik arkadaşlar. İşte longları aldık. Artık şu ortada tüm pozisyonlarımız kapandı. 23.800, 900, 24 short'a girdik. Çat, buradan bir yükseldi. Biz short'ta kaldık. Ama ne yapmıştık? Stop emri koymuştuk. Stop emri koyduğumuz için stopunu belirlediğimiz yerde pozisyonumuz kapanmış olmuştu. Eğer stop emir koymadan bir create işlemi, yani bir grid pozisyonu açtıysanız şurada gördüğünüz View Details kısmı var arkadaşlar. Şu kısmı da biraz anlatayım. İşte burada pozisyonunuzun kaldıracı yazıyor. Direction kısmında hangi biçimde açtığınız, natural mı falan. İlk margin kısmınız yazıyor. Total karınız yazıyor. İşte burada da gerçekleşmemiş kar, gerçekleşmiş kar tarzında onlar yazıyor. Duration kısmı 5 dakika diyor. Bu pozisyonun 5 dakikadır açıkmış. Burada da likidasyon fiyatınız yazıyor arkadaşlar. Bu kısma da en çok dikkat edeceğiniz kısımlardan bir tanesi zaten bu kısım oluyor. Burada View Details kısmına basıyorum arkadaşlar. Burada editleyebiliyorsunuz. Eğer demiştik ki mesela en başında stop işlemi atmamıştınız mesela. Stop işlemi atmamıştınız. Geldiniz burada Advanced kısmı var. Edit diyorsunuz arkadaşlar. Sonradan stopunuzu değiştirebilir veya ekleyebilirsiniz. Burada da bunu görüntüleyebilirsiniz. Burada bekleyen orderlarınızı görebilirsiniz. Ne diyor? 2 tane buy order'ınızı bekliyor. 3 tane de sell order'ı bekliyor. Bunları buradan görüntüleyebilirsiniz. Total profit falan hepsi burada da yazıyor. Bu sayfayı da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Sağ üstte bir end tuşu var. Grid pozisyonunuzu, alım satım botunuzu, stratejinizi bitirmek istiyorsanız yani end butonuna basabilirsiniz. Aynı zamanda bir end butonu da burada bulunuyor. Buradan da basabilirsiniz. Şimdi natural kısmını anlattığımıza göre bu kısım bu şekildeydi. Long ve short kısmına gidelim. Sadece long'u anlatayım. Çok videoda uzamasın. Short'ta tam tersi mantığında düşünebilirsiniz. Şimdi gelin ona geçelim arkadaşlar. Şimdi gelelim long kısmına arkadaşlar. Burayı daha seri anlatacağım çünkü zaten detaylarını bir önceki aşamada anlatmıştım. Lower kısmına 23.600 dolar yazalım. Upper kısmına da 24.000 yazalım. Bu fiyat aralığında 4 parçaya bölsün aritmetik olarak. Burada minimum girebileceğimiz 13'müş. 13 giriyorum. Create long diyorum. Diğer aşamalarda zaten anlatmıştık. Create diyorum, long diyorum, confirm diyorum. Artık açmış oldum. Emirlerim burada görünüyor arkadaşlar. Trade long işleme girdi bu arada. Hatta arkadaşlar buradaki pozisyonlarınızı USD Futures kısmından da görüntüleyebilirsiniz. Burada Natural'a karşı nasıl bir fark oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben buraya Grid Trigger girmemiştim long işlem girerken. Create dediğim gibi anlık fiyattan işleme girdi. Ama Natural'da dengeli hareket ettiği için long short olarak orada direkt açtığım gibi bir işleme girmemişti. Orada en yakın short mu long mu hangisi var? Oraya geldiği zaman işleme girecekti. Ve parçalı olarak giriyor orada da.
Burada direkt işleme girdi ve marjinimiz 13 dolar olarak girdi. Şimdi 13 çarpı 10'dan yani 130 dolar bir işlem aldım. Pozisyon büyüklüğüm 130 dolar. Şimdi arkadaşlar bizim giriş fiyatımız kaç? 23.762 dolar. Burada yazıyor P&L kısmında. Peki pozisyon büyüklüğümüz kaç Bitcoin adedi içeriyor? Ona bakalım. Hemen USD Futures kısmından bakıyorum. Size'ım 0.002'ymiş. Burada bizim 2 tane sell emrimiz bekliyor. Ama biz ne yapmıştık? Long olarak bir grid trading açmıştık. Neutral'daki gibi buraya gelince pozisyonum kapanmayacak. Burada da short'a girmeyecek arkadaşlar. Şu anda 0.02 BTC büyüklüğünde işlemim var. Buradaki emrin bir tanesi 0.01 Bitcoin'imi kapatacak. Buradaki emrin bir tanesi de 0.01 Bitcoin emrimi kapatacak. Yani fiyat böyle geldiğinde benim 0.02 büyüklüğüm 0.1'e düşecek. Karla kapatmış olacak. Buraya geldiğinde kalan 0.1'i kapatmış olacak. Ne oluyordu peki arkadaşlar? Buraya geldiğinde 24.000 dolara geldiğinde 23.900'de bir long emri atmış olacak. Ben buraya geleceğim, long'a gireceğim. 23.800'de olacak. Şu alan boş şu anda. Buraya gelecek, long emrim olacak. Yani ne olmuş oldu? 2 işlem büyüklüğü long'um var. 700'e geldi, 3 işlem büyüklüğünde long'um var. 600'e geldi, 4 işlem. Sonra yukarı geldi ki tek tek kapanacak. 1, 2, 3, 4. Long da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Short da bunun tam tersi olarak çalışıyor. Yine aynı şekilde buradan end diyerek grid pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Buradan view details diyerek emirlerinizi ve detaylarınızı, total karlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda USD Futures kısmında pozisyonunuzu anlık olarak kapatmak istiyorsanız oradaki end butonuna basmak yerine ya buradan marketlerimi direkt kapatırım ya da burada open orders'ları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu order'lardan birini iptal ettiğim zaman hepsi iptal olur ve benim grid pozisyonum kapanmış olur. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aklınıza takılan bir yer varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Beğenmeyi de unutmayın. Daha fazlası için kanala abone olup diğer eğitim videolarını da izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.